Merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'in yeni bir iki kahraman karşılaştırma videosuna sizlere merhabalar. Guan Yu karşımızda olduğu üzere, bildiğiniz üzere de diğer kahramanımız da Timur. Kritik vuruşlar atar. Genellikle saldırı oranı çok yüksektir. Öyle şeyle falan da çok bir işi yoktur. Hani o kahramana destek verin, bu kahramana destek verin. Bu da kendisi bir atakçı kahraman olarak görebiliriz Guan Yu'yu. Kahramanın kritik vuruş oranı %32. Kudretini 60 arttırır. Gayet iyi. Kendi içerisinde kendi kendine bir imza becerisinde ekstra bir güvenin kara bayrağı gibi bir oran da var. Hep buradan örnek veriyorum bu tür şeylerde, durumlarda. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir güvenin bir tane imza becerisinde ana komutana kudret arttırsın diye kara bayrak kullanıyoruz. Her neyse. Savaşın ilk 15 saniyesi boyunca kahramanın kritik vuruş oranını Timur'da da 9 saniye boyunca %40 hasar artışı vardı. Kritik vuruş oranını %45 daha arttırır. 2 dakikada bir tetiklenir diyor. Yani bu da ne demek? Bir savaşta maksimum bir kere tetiklenir hemen hemen. Çünkü 2 dakikadan fazla bir komp birbirine çok fazla vuramaz. Ekstrasında burada ölümcül hamlede normal saldırıdan sonra düşme bilek kudret hasarı verir. Hasar oranı 207. Tabii ki bu fullenmemiş hali. Yani yıldızları yok. Kudret bonusu kritik vuruş yapabilir. Bak bu imzada da kritik yine yapabilir. Deli becerisinde de kahramanın normal saldırısı kritik vuruş yaptığında kahramanın kudretini 6 saniyenin 107 arttırır. Yani kendi kendine hem imzasında hem de buradaki deli becerisinde kendi kudretini 6 saniyeliğine arttırıyor. Kendi kudretini sürekli bir arttırma ve kendine sürekli bir kritik arttırma. Sürekli kritiğin hasarını arttırmaya yönelik hasarcı bir kahraman diyebiliriz. Guan Yu'ya masrafsız, tavernadan ücretsiz şekilde aldığımız bir kahraman. Altını çizdim. Tabii ki bir kahramanı incelerken imza becerilerine bakmak lazım hocam. Şimdi Guan Yu'nun ilk imza becerisinde çok rahatlıkla herkes de eminim ki olan bir imza becerisi var. Yiğitlik kritik vuruş oranlı artışı süresini 3 saniye arttırıyormuş kritik vuruşun. 3. yıldızında yiğitlik Guan Yu'nun kudretini fazladan 60 puan arttırıyor. Ya bu kahraman kendine kritik vuruş arttıran, kendi kendine sürekli fazladan kudret arttıran, statü olarak kudretini arttıran bir kahraman. Statüye geldiğimiz zaman 461 kudreti var burada. Kendi kendine sürekli arttırıyor. Tabii ki savaş aşamasında bu arttırdığı kudretler şu anda buraya yansımıyor. Sabit olarak bu yıldızdan aldığımız ne bileyim yeteneklerden verdiğimiz kudretler buraya etki ediyor. 60'ı aldık. 5. yıldız yaptığımız zaman da kritik vuruş hasarı fazladan %12. Genellikle kritik vuruş gibi oranlar daha çok düşük verilirken burada %12 gibi bir bence yüksek bir oran verilmiş. Guan Yu'nun 3 ve 5 yıldızı kesinlikle kullanılabilir. Bir yıldızda eğer Timur'unuz varsa gayet rahat şekilde Timur'u kullanabilirsiniz ama 3-5 yıldızda Guan Yu ile Timur arasında şimdi bir mevzu başlatacağız sizlerle. O zaman Timur'da da önce yıldızlardan başlayalım. Savaşa girdikten sonraki ilk 9 saniye boyunca yok oluş kılıcının sağladığı hasar güçlendirmesini ek olarak %10 artış sağlar. Bu %10 güçlendirme neydi yok oluş kılıcında? %49 saniye boyunca imzasında %40 hasar artış veriyordu. Bu %50 olacak birinci yıldızda. Güzel bir oran. Alınan hasarı azaltmaya da ek olarak %5 veriyor. Alınan hasarı azaltma yanlış değilsem %15, şimdi bakacağız. %20'ye çıkartıyor. Üçüncü yıldızında savaşın 9. saniyesinden sonra ilk 9 saniye bitiyor ya bu imzada. 9 saniyeye kadar işte toplamda %40'dan %50'ye hasar artışı, %20'de toplamda bir yıldızı etkisiyle beraber hasar düşüşü veriyordu karşıdan alınan. 9 saniye bittikten sonra 3. yıldızda şu tetikleniyor artık. Kumandanın görev yaparken diyor yok oluş kılıcı hasar, ama diyor ki kumandan olarak görev yaparken, yani 3. yıldızdaki etki bunun kumandan oluşunda verdiği etki. Yok oluş kılıcının hasar güçlendirme etkisine ek olarak diyor %9 artış sağlar. İkinci kumandan bizi ilgilendiren, ikinci kumandan olarak kullandığım için olarak görev yaparken de yok oluş kılıcının alınan hasar azaltma etkisine %6 daha. Burada %5, burada da %6 daha ekledik üstüne. Buradaki olay da şu. Yok oluş kılıcına diyor salan buff. Orada diyor ki, şimdi oraya geçelim sizlerle beraber öyle daha net konuşalım. Ana komutan incelemiyorum konuşmadığımız için. Oraya koymadığımız için. Savaşa girdikten sonraki ilk 9 saniye boyunca kahramanın verdiği hasar %40. 3. yıldızda %50 yaptık. Birinci yıldızda pardon. Birliklerin aldığı hasar %15, hatırladığımız gibi 5 de ekledik, %20 olarak azalttı. Tamam. Mükemmel bir savunma. Hasar artışı gayet güzel. İlk 9 saniye verebildiğinizi verirseniz bu kompla mükemmel hasarlar çıkartırsınız. Bundan sonraki kahramanın kumandan olarak görev yaparken, kumandan çizdik kumandan değil. Birliklerini ikinci kumandan olarak görev yaparken diyor aldığı hasar %15 azaltır diyor. Bu etki, şimdi 5. yıldızı tetikleyen olay burası. 3 saniyede 3,1 azalır. Şunu sağlam. Bana 0,75 bile daha iyidir derseniz onu 5. yıldızını yapabilirsiniz. Ama ben fiyat performans bakımından sizlere açıklarsam
Üçüncü yıldızı gayet fiyat performanstır. Buradaki o 0.75'e ben çok şahsen takılı kalmadım. Buraya geldiğiniz gibi zaten yükseltmemişiz. Bir yükseltelim. Daha kullanmadık. Tüm kahramanların kritik vuruş oranını 40 oldu. %10 arttırır. Ama bütün kahramanların kritik vuruş oranı var olan hasar atıcı kahramanlar. O yüzden kendi yorumumca bahsetmem gerekirse Timur'un kompunda atıyorum. İşte Timur, Guan Yu mesela Liu Bu kullandık. Mesela bu komp çok konuşulmadı atıyorum. Kritiği Guan Yu vuruyor. Liu Bu vuruyor. Timur koyduk. Timur ne diyor? Tüm kahramanların kritiğini. Ne yaptı? Guan Yu'la Timur'u Liu Bu'yu otomatikman %10 daha arttırdı. Kritik vuruşlarda tüm düşman kahramanların zırhı 15 azalır. En fazla 3 kez birikiyormuş. Ondan sonrasında iptal. Daha sonrasında geldik. Ben burada hiddetlendirmeye vermek istedim mor bir beceri olarak. Çünkü zaten sarı parşömenlere şu anda basamayacağım. Bence mantıken bundan gidebiliriz ki beceri parşömenimiz de bitti. Şimdi ayrıntılar bölümüne geldiğim zaman çok rahat fullleyebileceğimiz bir mor beceri. Şimdi Timur'da ve Guan Yu arasında ben dağlar kadar fark görmüyorum. Timur tabii ki 3 yıldızlar. Guan Yu biz bedava kullandık şimdiye kadar. Şimdi onun da hakkını yemeyelim hocam. Timur'da en güzel bölümlerden bir tanesi savaşa girdikten sonraki bence en güzeli diyeyim. İlk 9 saniye boyunca verdiği tüm hasarı %40 arttırması ve birliklerin aldığı hasarı %15 azaltır. Ama şurada bir şeye dikkat edeceğiz. Hocam şimdi savaşa girdikten sonraki ilk 9 saniye boyunca kahramanın verdiği hasarı %40 arttırıyor. Şimdi o zaman bizim bu kahramana hasar verdirtmemiz lazım. Bu imzayı benim etkiyi kullanabilmem için. Şimdi ben gelip buraya mesela kendim ne yaptım hocam? Eleştirel açmışım. Değil mi? Eleştireli açmışım. Ondan sonrasında buraya da vermişim zırh deliciyi. Burada bir hasar çıkarttırmışım. Şimdi eleştirelle ben Liu Bu'yu tetikleteceğim. Burada bir hasar veremeyeceğim. Şimdi ben buraya şevkli takip ya da zayıf nokta alırsam sadece verilen hasarı %40 arttırma özelliğini kullanabileceğim. Ama tavlı çelik veya eleştirel de burada genellikle yaptığımız destekler olduğu için işte zırh delicide bir hasar veriyorum. Ne bileyim hiddetlenmede bir hasar, zayıf nokta ve şekli takipte bir hasar veriyorum. Burada gördüğünüz üzere diyor ki tüm kahramanların kritiği. Bu kritik tüm kahramanları etkiler. Ama ben bu etkiyi almak istiyorsam buraya arkadaşlar eleştirel yerine zayıf nokta veya şekli takiple bu kahramanı hasar arttırıcı olarak kullanabilirim. Hasarı geçerim. Birlikte aldığı hasar %15. Zaten bunu toplu halde kullanabiliyoruz. Ondan sonrasında yine Commodore görevi şu kadar azaltır. Yani bizim kullanacaklarımız eğer bu kompu hasarını yükselteceksek zaten bütün kompa %40 hasar verseydi ortalığın içinden geçerdi. Böyle bir komptan yok derdik. Ama şu anda bizim bu kompa, bu kahramana hasar etkisi uygulamamız lazım ki şimdi ben bunu eleştirili dediğim gibi kullanırsam eğer bir hasar düşüşü yaşatacağım ben buna. Zaten normal vuracak ama ben buna gidip hasar çıkartan hiddetlendirme, zırh delici, zayıf nokta, şef takip gibi hasar çıktısı yaparsam %40 hasarını arttırmış olurum. Ama ben bunu mesela defansif olarak kullanacaksam eleştirel almışım mesela bunu. Eleştireli kullanacaksam tam yanına burada hiddetlendirme ile verdiğim bir hasar burada %40'ı bağlar. Bu şekilde. Ama Guan Yu'da dediğimiz gibi 3 ve 5 yıldızsa eğer, Timur'da 3 yıldızsa eğer buradaki özellikleri rahat şekilde kullanabilirsiniz. Guan Yu şu anda daha yüksek hasar arttırıcı. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ya ben Timur'un %40 hasarla işim yok. Benim kompumda hasar veren kahramanlar var. Ben bunu atıyorum eleştirelle ya da zırh deliciyle ya da ne bileyim tavlı çelikte kullanıp defansif bir kahraman yapmak istiyorum derseniz eleştirelle burada tavlı çelik kullanabilirsiniz. Zırh delici kullanabilirsiniz. Bunlarla yürütebilirsiniz. Ama diyorsanız ki Timur'u ben ekstra hem hasar arttırsın hem vursun. Zaten imzasında burada hasar arttırma azaltma var kardeşim diyorsan o zaman buraya da hasar çıkartan imza becerileri alman gerekecek mecburen. Guan Yu zaten kendiliğinden hasar atan bir kahraman olduğu için Guan Yu'ya gidip de defansif bir kahraman yapamıyoruz. Guan Yu kendisi de bir komutan gibi hasar çıkartın ki Guan Yu'nun ana komutanlığı da çok güzel. Liu Bu'su olmayanlar için. Düşman birliklerine kudret hasar veriyor %530. Ve kahraman 3 saniye %75 kritik vuruş oranı veriyor. İnanılmaz bir tekli hasar komutanı ama tek hedefe vuruyor. Mesela Liu Bu'nuz yoksa Guan Yu ana komutan olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Bu da benden ekstra bir şey olarak gelsin. Timur'daki konuda daha çok defansif. Şuradaki %40 da artık ne kadar hasar verebilirseniz onu %40'ı imzası yıldızıyla beraber de %50 ve %20 oranlarına çıkartabiliyorsunuz. Artık buradaki tercih size kalıyor. Sadece Timur kullanın, sadece Guan Yu kullanın gibi bir mevzu yok. İkisinin ayrı ayrı özellikleri var. İkisinin özelliğini kendiniz ekstra şey yapabilirsiniz. Bunu alıp
hasar çıktısı yapıp %50 hasarı kullanabilirsiniz. Guan Yu'dan 3-5 yıldızlardaysa eğer kritik vuruşlar zaten yüksek. Kritik vuruş hasarlar da zaten yüksek. Hasarcı bir kahraman. Onu da yine Guan Yu'nun yanında kullanabilirsiniz. Fakat bu kompta işte Atilla'nın önerisi yine çok büyük. Atilla yine çok tetikleme yapıyor. Atilla'yı zaten nereye koyarsanız iş yapıyor. Benim aklımda şöyle bir durum var. Ben bir test server gelecektir yakında. Ben bir Timur, Guan Yu, Timur, pardon özür dilerim. Liu Bu, Guan Yu, Timur bir denemek istiyorum. Timur'da da full hasar çıktısı çıkmak istiyorum. O şekilde bir deneme de yapabiliriz. Aklımda o var. Ama onun dışında genellikle şu dönemde Guan Yu ve Timur arasında değişkenlik. Hangisi acaba mevzuları var? İkisinden birini koyalım mevzuları var. Atıyorum Liu Bu'su olan adam Timur'unu Atilla'sını oraya çekip buraya Timur Guan Yu da yapabilir. Belki öyle bir hasar çıktısı da olabilir. Belki sizler bunu denediyseniz yorumlarda belirtirseniz ya da fikrinizi belirtirseniz. Aa bak hakikaten Guan Yu Timur yan yana olabilir. Ya da hocam olmaz çünkü bundan dolayı bence olmaz derseniz bence daha güzel yerlere gidebilir. Burada fikir alışverişlerimizi tekrardan yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.